Merhabalar, ben Melik. Bu video serisinde sizlere ham fotoğraf düzenleme konusunda bildiklerimi aktarmayı hedefliyorum. Adobe Bridge veya Photoshop ile Camera Raw ayarlarını düzenleyeceğiz. Amacım bu işe yeni başlayan ya da başlamak isteyenlere bir şeyler öğretebilmek. Çok iyi bildiğimi kesinlikle iddia etmiyorum. Yanlış bildiklerimi de profesyoneller düzeltirse sevinirim. Video serimiz 4 kısımdan oluşacak. İlk olarak ışık, gölge ve saturasyon ayarlarıyla başlayacağım. Sonrasında renklendirme, temizleme ve odaklanmış düzenleme ile bitireceğim. En son ayarlarımızı preset olarak kaydedeceğim ve kaydettiğim preseti diğer ham fotoğraflar üzerine uygulamayı gösterip seriyi bitireceğim. Bu video serisinde kullandığım fotoğraflar kendi çektiğim fotoğraflardır. Basit ışık ayarlarını göstermek için bu fotoğrafın uygun olacağını düşündüm. Fotoğraflarınızı manuel ayarlarda çekmiş olabilirsiniz. Ham fotoğraflarda daha fazla ışık değeri kaydedildiği için exposure yani pozlama ayarlarında daha fazla esnekliğe sahip olursunuz. Bu fotoğraftaki gibi fotoğrafınızın karanlık kaldığını düşünüyorsanız veya ışığın çok patladığını düşünüyorsanız bu ayarı kullanarak dengeyi bulabilirsiniz. Değeri tamamen size kalmış. Evet, bu değer uygun gibi duruyor. Klavyenizden P'ye basarak orijinal halini ve tabii ki böylece aradaki farkı da görebilirsiniz. Kontrast ayarını olduğu gibi bırakıyorum. Kontrast zıtlık, karşıtlık anlamına geliyor. Fotoğraftaki aydınlık ve karanlık bölgelerin ışık değerlerini birbirine yaklaştırarak ya da birbirinden uzaklaştırarak karşıtlığı azaltıp artırıyor. Biz ışık ayarımız için gölge ve siyah ayarlarımızı tek tek yapacağımızdan dolayı kontrast ayarına dokunmuyorum. Bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra ihtiyaç olursa kontrast ayarına da bakabiliriz. Işık değerinin en yüksek olduğu yerlerin ayarını yapmak için Highlights ve White ayarını kullanırız. Gökyüzünde bulutların detayını ortaya çıkarmak için Highlight değerini düşürüyoruz. Böylece güneşin parlaklık etkisini de azaltmış oluyoruz. Farkı da zaten belirgin şekilde görebilirsiniz. Hangi detayların görünür olmasını istediğinize bağlı olarak karanlıkta kalan alanların etrafına göre daha gölgede kalan kısımların ayarlarını siyah ve gölge ayarları ile yapabilirsiniz. Ben çoğu zaman bazı detayların gizli kalması taraftarı olmuşumdur ama bu sefer aradaki farkı daha rahat görebilmeniz için biraz daha fazla detayı görebilecek şekilde ayar yapacağım. Gölge ve siyah ayarlarını da bu şekilde isteğimize göre düzenliyoruz. Evet, ışık ayarlarımızdan memnunuz. Belki bir iki rötuş gerekebilir ama genel anlamda uygun gözüküyor. Gelelim keskinlik ayarlarımıza. Clarity, netlik ayarı fotoğrafımızdaki detayların ne kadar belirgin ya da görünür olup olmayacağını belirlememize yarar. Fotoğrafta texture yani dokuları, yüzey detaylarını, ahşap yüzeyi veya pas lekesi gibi detayları öne çıkarmak istiyorsak bu ayarı kullanabiliriz. Tam tersi de tabii ki mümkün. Fotoğrafımızın daha pürüzsüz gözükmesini istiyorsak aynı şekilde netlik ayarıyla oynuyoruz. Ben bu rıhtımdaki dokuları, lekeleri biraz daha fazla görmek ve göstermek istiyorum. O yüzden biraz bu değeri artıracağım. Dehaze ayarının önemi daha çok puslu ve sisli havalarda belli olur. Genel olarak bulanıklığı, sisi azaltır veya artırır. Elde etmek istediğiniz efekte göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben bu fotoğraf için çok az değiştireceğim. Vibrance ve Saturation ise renklerin ne kadar belirgin olmasını istediğinizle ilgili yapacağınız ayarlar. Renklerin patlamasını istiyorsanız bu iki değeri yükselterek yapabilirsiniz. Saturation gördüğünüz renklerin doygunluğunu, renk değerlerini artırır. Vibrance ise nispeten daha renksiz kısımların renk değerlerini artırarak daha canlı bir görünüm katar. Fotoğrafta insan faktörü olduğu zaman Saturation değerindense Vibrance değeriyle oynamak daha mantıklı olacaktır. Ben genellikle Vibrance değeriyle istediğim efekti elde etmeye çalışırım. Bu kadar canlılık yeterli gibi. Hatta Saturation değerini de biraz düşürebiliriz.
Evet, serimizin bu ilk videosunda fotoğrafımızı istediğimiz seviyeye getirdik. Orijinalden ne kadar farklı olduğunu göstermek için Preview modunu kullanıyorum. Daha önce de söylediğim gibi klavyenizden P'ye basarak orijinal halini görebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Serimizin diğer videolarını da izleyip daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Daha fazla video için üye olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.